Savaş pilotu nasıl olunur? Birinci adım, Hava Harp Okulu başvurusu. Hava Harp Okulu'na girmek için her açıdan taş gibi olmalı ve öğretmen pilot nezaretinde T-41 uçağı ile yapacağınız uçuş eğitiminde başarılı olmalısınız. Yani uçağı kontrol altında tutmalı, pilotluk için gereken özveri, cesaret ve kararlılığı göstermeli, yalnız uçuşta başarılı olmalı ve havadayken baş dönmesi yaşamamalı, kusmamalı, mide bulantısı yaşamamalı ve benzeri herhangi bir rahatsızlık geçirmemelisiniz. Bu eğitimlerde 14 sorti uçuş eğitimi yapılır. 13 tanesi öğretmen pilot ile yapılır, hoca size uçağı anlatır, uçuşun temellerini öğretir. 14. sorti ise yalnızdır. Yani 14. uçuşa öğrenci kendisi tek başına çıkar. Kalktıktan sonra meydan turu denilen ve havaalanı üzerinde bir tür atmayı kapsayan uçuşunu yapar ve iniş yapar. İkinci adım, Hava Harp Okulu eğitimi. Hava Harp Okulu'na girdiğiniz takdirde mühendislik programları, bilgisayar, elektronik, endüstri, havacılık ve uzay, fen bilimleri, askeri ve sosyal bilimler ve yabancı dil dallarından birinde lisans eğitimi alırken, akademik ve askeri derslerin yanında aynı zamanda uçuş eğitimlerine de tabi tutulursunuz. Bu uçuşlarda yine T-41 uçağı ile, NF-17 Mus-Suhak ile değiştirilecek, icra edilir. Hava Harp Okulu'nu en fazla 5 senede bitirmeniz gerekir. Harici durumlarda ve okulda bulunduğunuz zaman dilimi içerisinde Hava Harp Okulu'na giriş için saydığım şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda elenirsiniz. Üçüncü adım, Çiğli Uçuş Okulu. Hava Harp Okulu'ndan başarı ile mezun olan öğrenciler teğmen rütbesi ile 2. ana jet üssü Çiğli'de bulunan uçuş okulunda eğitime tabi tutulurlar. Uçuş ile ilgili teorik bilgi eğitimleri ve sınavları, yer eğitimleri ve simülatör eğitimlerinin yanında gerçek uçuş eğitimlerine de katılırlar. Sırasıyla 123. 122. ve 121. filolarda 3 farklı uçak tipinde gereken başarıyı göstermeleri gerekir. 123. Palas filoda SF-260, NF-17 Mus-Suhak ile değiştirilecek, 122. Akrep filoda KT-1 Hürkuş muadili ve 121. Arı filoda T-38 ile icra edilecek eğitimlerde başarılı olan pilotlar eğitimin başından sonuna gösterdiği başarıya göre ve istediği uçak tipine göre kıtalara atanırlar. Başlangıç uçuş eğitimi. Hava Harp Okulu'nu başarıyla tamamlayan pilot adayları, Çiğli Hava Üssü'ne bağlı Akhisar Meydan Komutanlığı'nda konuşlu, çift kişilik SF-260 pervaneli uçaklar ile uçuşa başlarlar. Bu yaklaşık 30 saat sortiyi kapsayan, 5 ay süreli bir uçuş dönemidir. Pilot adayları yeterli sorti sonunda yalnız uçuş gerçekleştirirler. Eğitimin amacı, pilot adayını uçak ve çevre ortamına alıştırmak, onun kendine olan güvenini artırmak ve ona inisiyatif kazandırmaktır. Temel jet uçuş eğitimi başlangıç uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, Çiğli Hava Üssü'nde konuşlu, KT-1 turboprop uçakları ile uçuşa başlarlar. Takribi 100 saat sortiyi kapsayan, 5,5-6 ay süreli bir uçuş dönemidir. Amacı, jet uçağı karakteristiklerine, hakimiyetine pilot adaylarını alıştırmaktır. Tekamül uçuş eğitimi. Temel uçuş eğitimini başarıyla bitiren pilot adayları, Çiğli Hava Üssü'nde konuşlu, çift kişilikte 38'e jet uçakları ile uçuşa başlarlar. Yaklaşık 110 saat, sortiyi kapsayan, 6 ay süreli bir uçuş dönemidir. Amacı, muharip uçaklardan istenen uçuş görevlerini yeterli ölçülerde yerine getirebilecek bir seviyenin yakalanmasıdır. Çiğli Hava Üssü'nde uçuşlarını, kümülatif olarak ortalama 240 saat sorti ve 17 ay süre ile tamamlayan pilot adayları, uzun bir maratonun sonunda, yarısı kazanıp hak etmiş oldukları bürövelerini takarak, pilot adaylığından jet pilotu statüsüne hak kazanırlar. Ulaştırma ve helikopter pilot eğitimi. Ulaştırma uçaklarında uçacak pilot adaylarında durum farklılık gösterir. Başlangıç ve temel jet uçuş eğitimi safhalarını başarıyla bitiren pilot adayları, Çiğli Hava Üssü'nde konuşlu, CASA CN-235 yüzüm ulaştırma uçaklarında uçuşa başlarlar. Bu yaklaşık 90 saat sortiyi kapsayan, 6 ay süreli bir uçuş dönemidir. Kümülatif olarak ortalama 210 saat sorti ve 17 ay süreyle uçuşlarını tamamlayan pilot adayları hak etmiş oldukları bürövelerini takarak, pilot adaylığından ulaştırma pilotu statüsüne geçerler. Helikopterde uçacak pilot adaylarındaki durum da ulaştırma uçaklarındakine benzer olup, U-1 helikopteri ile uçuşa başlayanlar 60 saat sorti ve 6 aylık süreler ile görevlerini tamamlayarak bürövelerini almaya hak kazanırlar. Jet harbe hazırlık. Jet uçaklarında harbe hazırlığa geçiş safhası, Leadinflight olarak adlandırılan bu safhada pilotlar,
kıtalarında uçacakları uçak tiplerine göre Merzifon 5. Anajet Üssü Komutanlığında konuştu F-16 ve Eskişehir 1. Anajet Üssü Komutanlığında konuştu F-4 uçakları ile uçuşa başlarlar. F-4 uçakları ile ortalama 85 saat sorti uçuşu kapsayan 6 aylık eğitimlerini tamamladıktan sonra harbe hazır pilot olarak kıtalarına atanırlar. F-16'larda tam harbe hazırlık maksadıyla Merzifon hava üssüne gönderilirler. Ulaştırma harbe hazırlık. Ulaştırma pilotu statüsündeki uçuculardan bir kısmı Kayseri'de konuştu C-130 ve C-160'larda uçuşa başlarlar. Ortalama 70 saat sorti ve 6 aylık bir sürede harbe hazır olurlar. Uçucuların bir bölümü ise CASA-CN, 235'lerde ortalama 40 saat sorti ve 3 aylık bir süre içerisinde harbe hazır hale gelirler. Tüm bu eğitim süreçlerinin ardından pilotaj becerisine sahip nitelikli personeller üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı ve eğitimini aldığı uçak tipine göre bir filoya atanır ve eğitimler atandığı filoda sürekli olarak devam eder. Burada eğitim kelimesini yalnızca bir şeyler öğrenmek olarak algılamak yanlış olacaktır. Dörtlü kol liderliğine gelmiş hatta öğretmenlik sertifikası almış usta pilotlar bile bildiklerini taze tutmak amacıyla belli izin dönemleri haricinde sürekli olarak uçuşa çıkarlar. Uçuş konusunda bir şekilde başarılı olamayan pilot adayları yer ekiplerinde yine subay olarak bir pozisyonda görev alıp, hava kuvvetleri saflarında yer almaya devam ederler.